Haftanın güneşli bir gününden tekrardan sizlere merhaba. Bugün Bosna Hersek'in Hersek bölgesine geçtim. Burada Koçitel diye çok güzel bir kasaba var. Nehrin kenarında. Suyun rengi mavi ile yeşil arası muhteşem bir görüntüsü var. Ayrıca burada Hersek ağırlıklı yaşıyorlar. Yani Hırvatların kontrolünde daha çok. Size hem köprüyü göstereceğim hem de bir cami, kilise ikilisi var. Onun hikayesini anlatacağım. Nehrin kenarında hemen çok güzel bir kafesi var. Burada çay kahve içebilirsiniz. Boşnak kahvesi meşhur buranın. Hemen nehrin karşısında da çok güzel bir kafe var. Böyle doğa harikası bir görüntüsü, üzerinde bir köprüsü. Çok turistik bir yer. Gördüğünüz gibi bir cami var. Minaresi yok. Hemen arkasında bir kilise var. Hırvatlar bu camiyi yıkmışlar. Ancak arkadaki kiliseye Müslümanlar dokunmamış. Daha sonra da ibret alem olsun diye o şekilde kalırken hemen şöyle nehrin öteki ayağında da böyle sapasağlam bir tane cami yapmışlar. Bu da ufak bir anekdot olarak burada kalsın. Evet dostlar, Hersek bölgesinin Osmanlı toprakları adına en uç noktasında Koçitel'deyim. Şöyle arkamda görmüş olduğunuz yolu yürüyerek, tırmanarak buraya çıktım. Buradan devamı da var. Koçitel öyle bir manzara var ki şimdi size göstereceğim ve biraz burayla ilgili bilgiler vereceğim. Gördüğünüz gibi manzarası muhteşem. Mavi ve yeşilin iç içe olduğu bir yer. Koçitel Osmanlı topraklarının buradaki son noktası. İstikamette gördüğünüz yer Venediklerden gelecek saldırılara karşı Osmanlıların tutmuş olduğu bir nokta diyebiliriz. Burada bir kale oluşturmuşlar. Uç karakol olarak adlandırılabilir. Burada Osmanlı'ya ait ne varsa her şeyi görebilirsiniz. Cami, medrese, imaretler, her şeyi burada görebilirsiniz. Yazın burası bölgenin en sıcak yeri. Bosna ile arasında yaklaşık 7-8 derece fark var ama kışında -30'ları görebiliyor. Öyle bir coğrafyası ve tabiatı var. Bölgede nar ve incir çok meşhur. Her şey burada doğal. Evler tamamen taştan yapılmış. Çatıları bile taştan. Yazları serin ve kışları da sıcak. Koçitel kelime anlamıyla başlangıç demek. Osmanlı topraklarının buradan başladığını anlatıyor. Oldukça taşlı bir bölge ve sıcak yaz aylarında. O yüzden yürürken yılana rastlamanız pek mümkün. Yukarılara kadar çıkmaları pek tavsiye edilmiyor. Hemen şurada gördüğümüz burçlar var. Oranın da şahane bir manzarası var. Resmen kayaların üzerine yapılmış. En hakim noktada bölgeye, her yeri etki edebilecek muhteşem bir mevki. Hemen altımızdaki bu cami 1563 yılında yapılmış. Hacı Ali Camii olarak geçiyor. Buradan geçen nehir Adriyatik'e kadar ulaşıyor. Karakolun, kalenin buradaki maksadı Venedik'ten gelen saldırılara karşı Bosna'yı korumak. Bu nehir Bosna'dan itibaren yol boyunca size eşlik ediyor. Oldukça güzel manzaralar olan yerleri var. Hatta yer yer göl haline gelmiş. Buradaki insanların zaman zaman yüzmek için gittiği güzel bir yer. Ayrıca yol üstünde kuzu çevirmeler var. Tamamıyla her şey doğal. Etler çok farklı. Tadı muhteşem. İşte organik olarak beslenmiş olan hayvanlardan olduğu için şiddetle tavsiye ediyorum. Evet, gezimize devam. Dostlar merhaba. Şimdi Mostar Köprüsü'nün ayağından size sesleniyorum. Gerçekten muhteşem bir manzarası var. Her taraf fotoğraflık ama alt taraf ama köprünün üstü ya da ayakları her taraftan muhteşem görüntüler var. Size Mostar'ın biraz tarihinden ve öneminden bahsedeceğim şimdi. Ayrıca etrafı benimle beraber gezmenizi sağlayacağım.
Evet efendim, kelime itibariyle Mons köprü demek. Tarihi eski anlamına geliyor. Yani eski köprü etimolojik olarak incelediğimiz zaman. Buradan köprünün tepesinden atlama yarışmaları yapılıyor. Televizyonlarda defalarca görmüşsünüzdür. Ayrıca yörenin gençleri kendilerini elenecekleri kişilere ispatlamak için, güçlü, muktedir bir aileye bakacak kişiler olduğunu ispatlamak için buradan atlayıp gövde gösterisi yapıyorlar efendim. Ancak şu anda orada atlamak için hazır bulunanlar var. Yerel bir rehberin söylediğine göre bunlara kanmayın diyorlar. Üzerlerinden su boşaltıp atlayacakmış gibi yapıp kişi başı belli bir miktar para alıyorlarmış efendim. Ayrıca burada hemen karşı tarafta tramplenler oluyor zaman zaman. Basamak basamak oradan atlamaya alıştırma çalışmaları da yapılıyor. Bunlar da kısa bir anekdot olarak burada dursun. Evet efendim, size bahsetmiş olduğum basamaklar bunlar. Yerde görülsün yerde olan basamaklar, aynı zamanda bunlar atların da köprü üzerinde tutunmalarını sağlamak için diye söyleyenler de var. Köprünün her iki bacağında, köprünün alt taraflarında ve civarlarında çok güzel kafeler var. Buralarda yöreye özel tatlılar, köfte ve börek çeşitleri var. Burası da toplu mezarlarından bir tanesi. Mostar şehrinin hemen girişinde. Efendim günaydınlar. Bugün de Hersek bölgesine yakın bir yerde Hollywood diye bir oteldeyim. Sabah kahvaltısında güzel bir şey gördüm, bizim kıymalı yemek gibi. Şimdi onun tadına bakacağım ve size gene bununla ilgili bilgi vereceğim. Efendim şekil şöyle bir şey. Şöyle bir ekmekle servis ediliyor. Hepsi kendi yapımları, ekmek dahil. Bomba düşüyordu. Bizim halimiz böyleydi. Sürekli yağmur altında gibi. Buradaki duvarda sizin sol tarafınızda bu gördüğünüz ölen kişilerin isimleri. Burada sadece başkentten Sarajevo'da. O yaşlı teyze şimdiden burada duruyordu ve burada çıkışta herkese su veriyordu. Tabii ki bunlar kapalı değildi. Burası tamamen açık bir alandı. Ve insanlar buradan tünelden çıktıktan sonra buradan devam ediyorlar. Bu odanın içinde ev yapım silahlar var. Şimdi girdiğinizde hemen sizin sağ tarafınızda göreceksiniz. Bu odayı da gördükten sonra tünelin küçük bir kısmından geçiyorsunuz. Ben sizi karşı tarafta çıkışta bekleyeceğim.
Evet can dostlar, bugün Bosna Hersek'teki son günüm. Sizinle beraber Bosna'nın birçok yerini dolaştık. Size bilgiler vermeye çalıştım. Şimdi Bosna Milli Parkı'nda bulunuyorum. Burası da gerçekten muhteşem bir yer. Çok büyük. İçerisinde 33 tane su kaynağının olduğu yemyeşil, kuş sesleriyle dolan cıvıl cıvıl muhteşem bir yer. Burayı da mutlaka görmenizi isterim. Şimdi canlar, birazcık Bosna Hersek'e tarihiyle ilgili size hemen kısa bilgiler vermek istiyorum. Madem gezimizi bitirdik, hem bir özel şeklinde hem de öğretici bir ders şeklinde olsun ki bu gördüklerimiz tamamıyla aklımıza otursun. Yani şimdi Yugoslavya 2. Dünya Savaşı'nın sonunda kurulmuş devletlerden bir tanesi. Komünist rejimin hakim olduğu bir devlet. Tito önderliğinde kuruluyor. Ancak Sovyetler Birliği gibi komünist olan ülkelerden farkı Almanya'dan kendi bağımsızlığını kendi kazanması. Dolayısıyla Sovyetler Birliği'ne bağlı bir grup değil. Tito önderliğinde 1980 senesine kadar gelen Yugoslavya, 1980'den sonra Tito'nun ölmesiyle, hatta şöyle meşhur bir lafı vardır. Yugoslavya bir küredir, sırt üstü uzandım, onu burnumun üzerinde taşıyorum. Ben ölür, solum kesilirse bu küre yere düşer ve Yugoslavya yok olur demiştir. Ve gerçekten 1980 senesinde Tito öldükten sonra Yugoslavya'nın içerisinde olan milletler bir bağımsızlık mücadelesi vermeye başlamışlardır. Ve buradan Slovenya, Hırvatistan, Makedonya, Sırbistan, Karadağ ve Bosna Hersek sırasıyla savaşarak bağımsızlıklarını kazanmışlardır. Sırpların Yugoslavya İç Savaşı'nda yaptığı Boşnak katliamına Srebrenica katliamı deniyor. Burada yapılan katliamın önemli isimlerinden birisi Ratko Mladic ve diğeri de Slobodan Milosevic. Bunlar uluslararası ceza mahkemelerinde soykırım suçuyla yargılanan Sırp yetkililerdi. Ayrıca burayla ilgili bir film ya da belgesel izlemek isterseniz Mavi Kelebeğin İzinde belgeselini size şiddetle tavsiye ederim. Bunun esprisi de şu: Artemis çiçeğinin polenleriyle beslenen mavi kelebek bölgede yetişen çok güzel bir canlı. Boşnakların katliamdan sonra gömüldükleri toplu mezarlar var burada bölgede. Mavi kelebeğin konduğu yerleri, konduğu çiçekleri takip edip oraları kazdıktan sonra, daha doğrusu toplu mezarları bulduktan sonra fark ediyorlar ki oralarda hep Artemis çiçeği var ve Artemis çiçeğinde mavi kelebek çok seviyor. Dolayısıyla mavi kelebekleri takip ederek Artemis çiçeklerini buluyorlar ve bulundukları yerleri kazarak burada boşnak toplu mezarlarını buluyorlar. O yüzden belgeselin adı Mavi Kelebeğin İzinde. Size de tavsiye ediyorum. Alija Izetbegović, bilge lider olarak tanımladıkları bir lider. Bosna Hersek'in gerçekten buranın refah ve kurtuluşu için birçok şey yapmış ve burada gerçekten çok sevilen bir lider. Dayton Anlaşması'nı yaptığı zaman burada Alija Izetbegović'e kızarlar. Ancak Birleşmiş Milletler'in kontrolünde olan bazı yerler vardı o dönemler. Zorla anlaşma masasına oturtulduğunu ve daha sonra bir canlı yayında kendisine kızan halka Birleşmiş Milletler'in ya da dış güçlerin diyelim Sırbistan ve Hırvatistan'ın size 4 senede yapamadıklarını biz 4 saatte yaparız diye tehditte bulunduklarını söyler ve anlaşmayı imzalamak zorunda kaldığını beyan eder. Aksi takdirde Bosna güçlenmeye başlıyor yavaş yavaş ve savaşı kazanma eşiğine geldiği düşünülüyor. Evet, bunlar kısaca burayla ilgili vereceğim bilgiler. Bosna Hersek biliyorsunuz, Bosna Hersek buralarda neden böyle iç karışıklık oluyor ve Bosna bu kadar çok eziyet, zulüm görüyor derseniz, çünkü Bosna Avrupa'nın göbeğinde tek Müslüman devlet ve burada Avrupa'nın göbeğinde Müslüman bağımsız bir ülkenin olması istenmiyor ya da güzel topraklarda olması istenmiyor. O yüzden
Boşnakları yani Müslümanları ortadan kaldırmayı istemişler. Konu bu özet olarak. Onun haricinde burada gördüğümüz bütün yerler, tarihle ilgili size anlatmış olduğum şeyler, Bosna'nın yaşanmışlıkları, güzellikleri, tarihle ilgili konular. Ama son olarak size söylemek istediğim bir şey var. Eğer ki gerçekten bu tarihi, özellikle 92 ile 95 senesi arasında Bosna Savaşı'nı anlamak istiyorsanız bu geçtiği yerleri, bu toprakları, bu coğrafyayı, burada yazılanları gelip görmenizi şiddetle tavsiye ederim. Gerçekten muhteşem bir coğrafyası ve doğası var. Kıymetli topraklar. Yeryüzündeki cennet gibi diyebilirim size. Umarım video faydalı olmuştur. Videomu beğendiyseniz likelamayı unutmayın. Yorumlara lütfen görüşlerinizi veya tavsiyelerinizi veya sorularınızı bırakın. Kanalıma yardımcı olun. Sizin için daha güzel videolar çekebileyim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz dostlar, canlar.